Evet. Gökhan Maturidi eşari ne? Pasaparola. Fatih? Bir şey eksik söylüyorsun. Bir şey söylemen lazım. Yoksa hiçbir anlamı kalmaz. Bunu demezsen olmaz. Anladın mı? Burası çok önemli. Yoksa yani ameli mezhep gibi dizilim olmasın. Biz ameli mezhep olarak, ben kendimi söyleyeyim Hanefiyken, itikadi olarak Maturidi, onu uyguluyorum yani. Anladın mı? Öyle düşünmen lazım. Ne oluyor bu? İtikadi mezhepler oluyor. Zaten o mezhep skalası ilk ayrımında ameli ve itikadi diye ayrılıyor. Anladın mı demek istediğim? O itikadi mezhepler, o da oradan ikiye ayrılıyor. Ehli sünnet, ehli bid'a diye. Ehli sünnet ikiye ayrılıyor. Maturidi, eşari diye. Yani bu insanlar neyin kalası olmuş? Ehli sünnet itikadının kalesi. Hani son dönemlerde ehli sünnet itikadı, İmam Eşari, İmam Maturidi çok ciddi şeyler Twitter'da var yani, dönüyor. Çok ciddi derken şöyle, Türkiye'nin gündeminde dönmüyor. Çünkü Maturidi, eşari nedir bir ciddi bir zümre yok yani. Ama İslam cenahında sürekli dönüyor. Anladın mı demek istediğim? Şimdi Ebu Hureyre deyince İslam'la alakalı birileri bilir bu ismi ama dışarıda sokakta birine sorduğunda Ebu Hureyre deyince bir cevap alamazsın. Yani onun gibi düşün. Anladın mı? Demek ki ehli sünnetin savunma kanadı. Birisi İslam'a bir bid'a koyacaksa ve buradan itikada zarar vermeye çalışıyorsa iki savunma kalası demek ki İmam Maturidi ve İmam Eş'ari. Anladın mı Eymen? İmam Maturidi ve İmam Eş'ari itikat imamıdır. Ameli mezhep imamlarını hatırlıyor musun? Ama okursan olmaz. Aklında var mı? Olduğum için İmam-ı Azam söyleyeyim. Tamam. Şafii, 2, Hanbeli var. 3. Özcan? Maliki. Peki Özcan, az önce iki kişiden bahsediyorduk. Kimlerdi onlar? Bakmayacaksın. Bakmayacaksın dedikten sonra bir daha baktın. Şu an bir daha baktın. Evet. Kim oluyor o iki kişi? Evet. İtikadi mezhep imamı. Sen ameli mezhepte neyi taklit ediyorsun? İmam Şafii herhalde. Evet. Peki senin itikat mezhebi imamın kim biliyor musun? Şeyden kodla. Eşari. Temel esaslar olarak İmam Maturidi ile İmam Eşari'nin farkları nedir Utku? Kelam ilminde abi farklı görüşleri var. Beni bir daha dikkatli dinle. Sana bir şans daha veriyorum. Temel itikadi esaslar olarak farkları nedir? Mert sana soruyorum. Beni iyi dinle. Temel itikadi esaslar olarak farkları nedir? Farkları yoktur. Yoktur. Doğru cevap bu. Temel noktalarda, itikadi noktalarda farkları yok. Çok ince noktalarda farkları var. Mesela kader noktasında çok ince yorum farkları var. Mesela biz cüz'i iradenin Cenab-ı Allah'ın bizim kendi nefsimizi tanıyaraktan kaderi o şekilde yarattığını biliyoruz. Aralarında çok ince noktalarda diyorlar ki işte cüz'i irade yaratılmış bir şey midir? Evet, yaratılmış bir şey midir? O zaman mahluk mudur? Mahluktur. Peki madem bu mahluktur, biz insanlara mahluk bir şeyin kendi kontrolümüze verdiğini nasıl açıklayabiliriz? Açıklayamayız. O zaman cüz'i iradenin iç mekanizma, iç kontrol sistemi, iç dürtüsü olarak emri itibari kelimesini koyalım. Biri diyor ki ha olur, emri itibari cüz'i iradeyi yönlendirici olsun. Öbürü diyor ki hayır emri itibari mahluktur. Cüz'i irade onu yönlendiriyor. Anladın bu? Oyuncun yani isim böyle çok ince nüans farklı. Emri itibari dediğim olayı dediğim gibi çok ayrıntılı işleyeceğiz. Benim içinde şey oldu yani, çok ince bir nüans olduğu için onu çok ayrıntılı çalıştım. İnşallah beraber de çalışırız onları. Bunlar yani İrfan. Böyle farklılıkları var. Dokunmuştuk. Abbasi dönemindeki Mutezili akımında bu sorular olduğu için itikadi imamlar bunlara mücadele etmişler. Tabii aynen. Aynen öyle. Aynen öyle. İfade edebildim mi? Demek ki Sedef sana soruyorum. İmam Eşari ile İmam Maturidi arasında temel itikadi esas farkları nelerdir? Yoktur. Nerede farklar var? Gene çok ince dokunuşlarda. Temel noktalarda. Mesela meleklere inanışları farklı mı? Hayır değil. Az önce bahsettiğim çok ince dokunuşlar var. Aslında baktığında aynı denklem ama ince bir yorum farkı var. İfade edebildim mi demek istediğimi? Yoksa itikadi temel esasları, farkları neydi? Farkları yok. Olsa işte ondan sonra ehli sünnet çizgisinden çıkar. Ehli bid'a işte o farklılıklar oluyor. İfade edebildim mi demek istediğimi? Okuyalım mı? Neyle başlıyoruz? Maturidi ile başlıyor. Maturidi. Taze çay var mı? Yunus bir taze çay versene be. Şimdi Star söyleyince aklıma geldi de ben ameli itikadi karıştırıyorum dedi de karışmaması gereken bir şey, bir de kelime olarak düşünelim. Hani ameli deyince aklımıza hani eylemsel olarak yapılan işlerdeki farklılık, biri inanıştaki farklılık. Hani o yüzden karıştırılacak bir şey değil aslında. Bu arada fiil böyle sayısal olarak anlık yapılabilen bir şeyken amel devamlı fiillere denir. Onu da unutmayalım. Geçen gruba attım. Bilmiyorum not aldınız mı? Hani ameli mezhep yani ya çok şeyler yani o kelime nüansları böyle üstüne yoğunlaşıp konsantre oldukça karşınıza çıkıyor. Hep dikkatinizde kalıyor ya. Ondan sonra bir bakıyorsun o kelimeler karşınıza çıkıyor. Oo diyorsun yani amelle fiil arasında da mı böyle bir fark varmış? Böyle anlık tekrarat zorunluluğu olmayan şeyler fiil. Ama fiillerin tekrarı ve meleke oluşu o ne oluyor? Amel oluyor. Mesela ben geçenlerde bir geçerken bir sadaka verdim. Bu yani düzenli bir şey olmadığı için fiil diye adlandırılabilir belki. Ama namazım düzenli bir hal olduğundan o benim amelim oluyor. Üstad da insanın melekesine hitap etsin diye amelinizde rıza ilahi olsun diyor. Fiilinizde değil. Anladın mı? Düzenlilik sağlayın ki itikadınıza otursun. O yüzden iman amellerle
amelle örülüyor, fiillerle değil. O yüzden bir anlık mazhariyetten ibaret değil. Yani bir adam geldi 3 haftada kimselerin yapamadığı bir şeyleri yapıyor ama onun iç sistemine oturmuş bir şey değil. İtikadı olmadığı için ameli de olamıyor. Neyi oluyor? Fiili olabiliyor. 3 hafta sonra sıkılıyor. Ya tamam bunun da tadını alıp denedim, ben devam edeyim yoluma diyor. Bu ne oldu? Fiil oldu. Direkt itikada tam yansıyamayabiliyor. Ama amel olsa meleke kesbedecek, düzenlilik olacak ve itikada yansımayı bırak. İtikattan oraya yansıyacak. Bak insanlar burayı da karıştırır. Mesela bir bağlantı kuracak olsak acaba çok namaz mı iman doğurur yoksa imanın doğması mı namazın netice verir? Doğrudanı kastettim. Dolaylı olarak yoksa namaz da itikadı besleyebilir mi dolaylı? Besler. Ben daha basit doğrudan bir mantık kurmaya çalıştım. Doğrudan mantıkta bugün hayata sıfırdan geldim. Dur bir namaz kılayım da itikadım artsın. Ha, beslemiyor onu. Öyle değil mi? Dur itikat yani marifetullah öğreneyim de namaza vesile olsun. Evet o oluyor. Anladın mı demek istediğimi? İnsanlar oraları da karıştırıyor. O yüzden itikadın meyvesi, netayici amel çıkması gerekiyor. Ama ondan sonra amelle onu kuvvetlendirerek itikadını da çok köklü bir hale getiriyorsun. Yani sonrasında bir dualite ilişkisi var aralarında. Beraber yürüyebiliyorlar. Karşılıklı bir şey var. Yani doğrudan ve dolaylı anlatmaya çalıştım. Yoksa bağlantısız şey değil. Abi şeydi, Kastamonu layıkasında şey diyordu mesela Üstad. İmandan sonraki en büyük esasları düşündüm. Takva ve ameli salih diyor. İlk önce iman, sonra en büyük esasları düşündüğümde takva ve ameli salih geliyor diyor. Bak bir adam mesela şey düşünse, salih kul, ihlaslı, ihlaslı olan değil mi? Eyvallah. Şimdi bir adam böyle fiil kelimesinden yürüse, sonra ameli öğrense, oradan böyle kalbinde bir şeyler oluştursa, sonra da ameli salihe yürüse, değil mi? Yani ne kadar güzel adımlar atmış olur ama bu altyapılar olmadan ameli salih diye bir kelime öğrenip bir kere sadaka verdim, bu da ameli salih oldu mu diye belki nakıs kalabiliyor. Bir şey mi diyeceksin abi? Şimdi abi hep ayetlerde de innellezine âmenû ve amilus salihat Evet. yani hem aynı anda iman ve, edip ve amilus salihat. Aynı. Yani orada bile salih fiil değil salih amelden bahsediyor. Evet ve matematikte V takısı aynı anda olacak. Evet. Eyvallah. Demek ki Risale-i Nur'da geçen kelimeler yine bir örnek oldu. Mesela İhlas Siyasinde amelinizde rızahile olması lazım derken az önce okuduğumuz ayet-i kerimede gene amel kelimesi geçiyor. Demek ki Risale-i Nur o zaman Kur'an'i kelimeler. Bize Kur'an'ı öğretiyor bir cihette. Doğru mudur? Devam edelim mi? Kelami problemlere bakış açılarından bir takım farklılıklar vardır. Her iki ekolün bilginleri Kur'an'ın ortaya koyduğu akaidi ve bu akaidi anlayış veya kavrayış bağlamında meydana gelen itikadi meseleleri akıl ve mantık açısından bir takım delillerle ispat etmeye çalışmışlardır. Bak ince bir nüans farkı var. Ne oluyor? Belli başlı itikadi meseleleri örnek dürbünleriyle belki akla yakınlaştırmak diyor ya üstad. Onlar da kelam metodolojisi ile akla yakınlaştırabilmek için belli başlı ince nüans farklılıklar oluşturuyor. Neyi anlatırken? İtikadi meseleleri anlatırken. Devam. Çünkü onların düşüncelerinin temelinde selim akıl ile sahih nakil asla çatışmaz. Yine onlara göre ilk bakışta şayet böyle bir çakışma veya çatışma meydana gelecek olursa o takdirde kaynak verilerinin çok iyi araştırılması gerektiği kanaatinde taşımaktadırlar. Onlar da öyle. Bir çatışma olduğunda yorum üstüne yorumla devam etmiyorlar. Kaynağa geçiyorlar. Anladın mı demek istediğimi? Yine Zübeyir abinin notlarına çalıştığınızda göreceksiniz. Diyor ki Zübeyir abi bırak şeyi. İstişare ederken edeceğiniz konuları Risale-i Nur'dan çalışıp masaya oturun diyor yani. Bırak şeyi. Hani ön hazırlığı bile kaynaktan yapmayı evla görüyor yani Zübeyir abi. Bunlarda da böyle bir şey özellik var. Üst makama bir şeyi açıklamak için çıktığımız esnada bir çatışma çıkarsa devam edelim tartışmaya mı diyorlar. Ne diyorlar sen söyle. Yok abi yani temele bakalım. Temele geri dönelim diyorlar. Devam. Maturidi, İmam Ebu Mansur el-Maturidi'nin akaiddeki mezhebine mensup olanlarının meydana getirdiği topluluğa Maturidiye denilir. 852'de Maveraün Nehir'de bulunan Semerkant'ın Maturid köyünde doğmuştur. Eşariye Kelam Mektebi'nin doğup geliştiği yer olan Irak pek çok bidat mezhebinin çıktığı bir bölgeydi. Maturidi'nin yetiştiği Maveraün Nehir ise Irak'tan uzak olduğu için az da olsa bidat akımlarından uzak kalmıştı. Fakat sonunda bu akımlardan bir kısmı Maveraün Nehir'e sızmış, Mutezile'nin sesi buralara kadar aksetmişti. Onun Kitab-ı Tevhidi bunlar gibi sapık fikir ve bidat cereyanlarını içine alan ve bunların gereği gibi çürütmeye çalışan en değerli ve en eski vesika mahiyetini taşımaktadır. Gerek Eşari gerekse Maturidi, Mutezile ve diğer bidat mezheplerine galebe çalabilmek için hasımlarının metodlarını aklı selim uygun taraflarına almışlar ve ehli sünnet kelamının kurucusu olmuşlardır. Anladınız mı? Ehli sünnet kelamının hangi cihette? İtikat cihetinde kurucusu. Neden? O dönem ehli sünnet itikadında gerek Mutezile gerek Cebriye, bilmiyorum dönemlerini şu an tasarlayamadım. Hangisi hangisinden öndedir, hangisi hangisinden geridedir. Sadece şu tasarıyı bir tazelemek istiyorum. İmam Ebu Hanife, İmam Şafii'den daha evvel. İmam Eş'ari, İmam Maturidi'den daha evvel. Fakat ehli sünnetin kelam metodunu daha ziyade doğru ve ilmi bir şekilde başlatan, akle ve nakle de layık oldukları değeri vererek bu iki asla bağlı kalan ve bu şekilde İslam akaidini açıklamaya çalışan İmam Maturidi olmuştur. Çünkü dinde akla uymayan bir şey yoktur. Allah'ın varlığı, hayat, ilim, kudret, irade gibi
gibi sıfatları ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği akılla ispat edilir. Kelami problemlere bakış açısından bir takım farklılıklar vardır. Her iki ekolün bilginleri. Hangi iki ekol? Sen söyle. Kur'an'ın ortaya koyduğu akaidi. Amel mi oluyor bu? İtikat. O zaman bunlar itikat imamı. Karıştırma. Tamam mı? Akaid, itikat. Ve bu akaidi anlayış veya kavrayış bağlamında meydana gelen itikadi meseleleri akıl ve mantık açısından bir takım delillerle ispat etmeye çalışmışlardır. Ahirete iman ameli midir, itikadi midir? İtikadidir. Adam şöyle diyor yani. Tamam inan deyince inanayım mı diyor. Onlar da diyor ki hayır bak. Ahirette imanın sana kalbini tatmin edecek şekilde sunumunu şöyle yapayım diye ahiretin varlığını akla yaklaştırmaya çalışıyorlar. Bunun en uç noktalarından bir tanesini ki ben onun anlatımlarını 7-8 yaşında çocuklara söylediğimde bile kabul ediyorlar. Üstad Bediüzzaman yapıyor. Yani şu okuduğumuz meselelerin en derini, en böyle sade aktarımı kimde yoğrulmuş hediye cihetiyle bu asırda? Risalelerde. İnsanlar bu tür durumları birbirlerine yarıştırma gibi görüyorlar. Burada öyle gören kimsenin olduğunu zannetmiyorum. Bu bir bayrak devir teslimi. Bu asırda da birilerinin bunu daha anlaşılır ve çok kolaylaştırılabilmiş şekilde mahruti bir cihette bildirmesi gerekiyordu. O da hamdolsun üstada nasip oldu. 7 yaşında, 8 yaşında bir çocuğun anlayabileceği suhulette bahsedilen meseleler. Başka örnek, meleklerin varlığına deliller aklında ve kalbinde mutmain eder mi sorusunun cevabını demek ki bu cenahta almamız gerekiyormuş. Madem bahsettiğiniz Rabbiniz o kadar sonsuz rahmet sahibi ise bizim cehennemimize en büyük esbab olan bu şeytanı ne diye yarattı gibi. Ameli mi itikadi mi bu? İtikadi. Bunları akla yaklaştırmak için hangi metodolojiyi kullanıyorlar? Sen söyle. Kelam. Çünkü onların düşüncelerinin temelinde selim akıl ile sahih nakil asla çatışmaz. Yani bir ayeti mutlaka belli bir seviyeye göre akıl alır diyor. Yani şu demek değil. Abi ben bugün İslamiyet'i öğrenmek istiyorum. Tamam sana Kur'an... Abi anlayamadım. O değil. Zaten selim akıl bu değil. Anladın mı? O sahih nakil selim akılda ne yapar? Alır, sindirir üzerine. Yani bugün toplama ve çıkarmayı bilmeyen bir çocuğa benim fonksiyonları, türevi anlatabilmem mümkün mü Yunus? Değil mi? Demek selim akıl bunun sırasını da bekleyen akıldır. Tufulet evresinden kemalat evresini bekleyendir. İfade edebildim mi? Bir çatışma olur mu peki? Asla olmaz. Eğer bir çatışma olsa neden onlar alim olup bu kadar zahmete giriyorlar? Sen hiç aklını yormadan direkt baba sen inan kafidir diye bir şey yok yani. Onlara farz olan sana da farzdır. Denedikten sonra da mertebemiz birbirinden değişik haller alır. Doğru mudur? Yine onlara göre ilk bakışta şayet böyle bir çakışma ve çatışma meydana gelecek olursa ilk bakışta. Hangi bakışta? Yani böyle bir çatışma olursa hakikatlerden dolayı mı koyuncu? Hayır benim aklım almadı. Neyi yani aklın işte. Her şeyi almak zorunda mı? O takdirde kaynak verilerinin çok iyi araştırılması gerektiği kanaatini de taşırlar. Yani daha geriye dönerler. Mesela başka üstada soruyorlar ya ümmetimin ihtilafında rahmet vardır soruyorlar. Üstad hadisteki ihtilaf ise müsbet ihtilaftır diye açıklama yapıyor. Değil mi? Akla direkt garip geliyor bu hadis. Yani sahih mi böyle bir hadis olur mu diye soruyorlar üstada. Üstad açıklamasını yapınca çok mantıklı geliyor. Aynen öyle. Allah razı olsun. Eş'ari. Ebul Hasan Eş'ari 873 Basra'da doğar. Eş'ari'nin hayatını doğumundan 10 yaşına kadar 10 yaşından Mutezile mezhebinden ayrıldığı zamana kadar ve bundan sonraki hayatı olmak üzere 10 yaş Mutezile sonraki hayat. 10 yaşından 40'a kadar ne taraftarı? Mutezile. Vasıl itizaleyle. Biliyor musun o dersleri? Fıkıhta Hanefi olan Eş'ari, itikatta hocasının tesiriyle koyu bir Mutezile mezhebi savunucusu olmuştu. İmam Eş'ari'yi okuyoruz. Kıta Şafi değil mi abi? Yok, başta böyle. Ha başta. Başta böyle. Eş'ari belli bir ilmi olgunluğa eriştikten sonra Mutezile fikirleri kendisini tatmin etmemiş ve onları terk etmiştir. Mutezile mezhebinden ayrılıp Selef akidesi üzere geri kalan hayatını devam ettiren Eş'ari yaklaşık 25 yıllık bu süre zarfında bol bol eser telif etmiş ve Selef akidesini müdafaa ile geri kalan ömrünü geçirmiştir. Ehli sünnet adına üstlendiği müdafaa ile ama buradaki Selef şey ya bizim önceki derslerde okuduğumuz o Selefi radikal o değil. Öncekiler. Yok o değil. Anladın mı? Bir daha tekrarlayalım. Selef benden önce gelenleri aynı ile taklit ederim. Halef ondan sonraki değil mi? Ne diyordu? Abdurrahman'ın mektubunda bir hayrül halef diyor. Değil mi? Benden sonra işte hayırlı şekilde hepsini miras bırakılacağım, tevarüs edeceğim kişi diyor değil mi?
Yani halefe öyle oluyor gene. Ehli sünnet adına üstlendiği büyük müdafaa ile büyük taraftar kazanmış ve kendisinden sonra daha da gelişecek olan Eş'ariye ekolünün kurucusu ve temsilcisi olmuştur. Zaten bir görüşe göre Eş'ariye mezhebi Mutezile'ye antitez olarak doğmuştur. Risale-i Nur'da bir cümle geçiyor. Üstad diyor ki, nura ehemmiyetli hizmet eden kardeşlerim eski hayatlarına baksalar, tıpkı benim güzeran hayatım gibi Risale-i Nur gibi bir netice için teçhiz, donanım ve sevk edildiklerini, yol bulduklarını görecekler diyor. Şimdi İmam Eş'ari bir gün oturup dese ki ben Mutezile'deki batıl düşünceleri çözeceğim, çok faydalı olurdu ama şu kadar olur. Ama belli bir döneme kadar Mutezile olduktan sonra ya burası doğru değilmiş deyip o tezleri çürütmek istese bu kadar faydalı olur. Cenab-ı Allah da kaderiyle öyle sevk etmiş. 40 yaşına kadar Mutezile ya. Sonra dönüyor. Çok iyi bir anti Mutezile oluyor. Sen Mutezile dersinde yoktun ya. Var mıydın? O zaman anlaman lazım. Anladın mı? İlme olduğu kadar zühd ve tekvaya da bağlılığıyla bilinen Eş'ari, Subki'nin rivayetine göre 20 yıl yatsı namazının abdestiyle sabah namazı kılmıştır. Maturidi. İmam Ebu Mansur el-Maturidi'nin akaiddeki mezhebine mensup olanların meydana getirdiği topluluğa Maturidiye denir. 852'de daha erken değil mi? Evet. Demek ki Maturidiye Eş'ariye'den daha erken. 852'de Maveraü'n-Nehir'de bulunan Semerkant'ın Maturid köyünde doğmuştur. Efendim? Türkistan değil mi? Eş'ariye kelam mektebinin doğup geliştiği yer olan Irak pek çok bid'at mezhebinin çıktığı bir bölgeydi. Yani evet ehli sünnet oradan doğmuş ama bid'a birçok batıl mezhep de oradan doğmuş. Maturidi'nin yetiştiği Maveraü'n-Nehir'de ise Irak'tan uzak olduğu için az da olsa bid'at akımlardan uzak kalmış. Çok güzel değil mi? Hani üstadın o köyünü de görüyoruz ya, böyle dağlarla çevrili. Şehre bir haber gelse 3 ay sonra geliyor. Ne yapıyor? Bütün insanın aklını ifsat edebilecek haber ve akımlardan uzak kalıyor. Kur'an'a has nazar edebiliyor üstadda. Yani onun gibi o mantıkla düşündüm ben. Fakat sonunda bu akımlardan bir kısmı Maveraü'n-Nehir'e sızmış. Mutezile'nin sesi buralara kadar aksetmiş. Ya bu Mutezile Abbasilerde çok tehlikeliydi. Okumuştuk hatırlıyorsanız. Değil mi? Yönetime tamamen girmişti. Hatta İmam Ebu Hanife'yi ve Ahmet bin Hanbel'i Kur'an'a mahluktur propagandası yapacaksınız demiştir. Onları yapmayınca zindanlarda şehit etmiştir. Onun Kitab-ı Tevhid'i bunlar gibi sapık fikir ve bid'a ceryanları içine alan ve bunları gerektiği gibi çürütmeye çalışan en değerli ve en eski vesika mahiyetini taşımaktadır. Gerek Eş'ari gerekse Maturidi. Mutezile ve diğer bid'at mezheplerine galebe çalabilmek için hasımlarının metotlarının aklı selime uygun taraflarını almışlar. Kelam melam onlarda da çok var. Ve ehli sünnet kelamının kurucusu olmuşlar. Anladın mı? Şimdi mesela Mutezile'ye baktığında zaten akıl onlar için tapılabilecek, yani öncü olabilecek en önemli bir şey. Akla yatkın olmayan vahyi bile çok kabul etmiyorlar. Böyle olunca çok ciddi bir akılla metodoloji geliştiriyorlar. İmam Maturidi, İmam Eş'ari insanların aklındaki hastalıkları tedavi edebilmek niyetiyle bu kelam ilmini müsbet manada kullanıyor. Ben sadece bu cümleleri duysaydım belki anlayamazdım. Hem geçmişimizde olumsuz bir kelam örneği var bizim kelamcılarla ilgili. Hem de üstadın Risale-i Nur'da efsane olumlu manada bir kelam örneği olunca kelam ne olduğunu kendimce biraz anlayabiliyorum. Az önce bahsettiğimiz o aklı karıştıran sorular biraz kelamın alanına giriyor. Anladın mı demek istediğim? İşte mesela yine yanılmıyorsam mektubatta örneği var. Allah'ın sıfatları zatının aynı mıdır, gayrı mıdır gibi. Mesela bu kelamın alanına giren bir hadise. Var mı soru buraya kadar? Fakat ehli sünnetin kelam metodunu daha ziyade doğru ve ilmi bir şekilde başlatan, akla ve nakle de layık olduğu değeri vererek bu iki asla bağlı kalan ve bu şekilde İslam akaidini açıklamaya çalışan İmam Maturidi olmuştur. Yani kelam burada biraz daha gelişmiş. Çünkü dinde akla uymayan bir şey yoktur savunuyorlar. Risale-i Nur da bunu savunuyor. Allah'ın varlığı, hayat, ilim, kudret, irade gibi sıfatları ve Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliği akılla ispat edilir. Bunun derslerini zirve şekilde gördük elhamdülillah. Maturidi Kitab-ı Tevhidinde insanı ilme ulaştıran yolların izan yani basiret, sağduyu, edindiğin bilgilerle Cenab-ı Allah'ın kalbinden razı olup yeni bir bilgiyi sende sindirtmesi meselesi. 2 tane kötü örnek insan tanımıştım. Kapıdan birisi girdi. Ha, bunda da aynı tavırlar var. Bu da o adam olabilir. Bir izan örneğidir. Anladın mı? Ya şu 2 tane daireyi alalım, kıralım da Allah nasip eder ileride bir gençlik merkezi, bir izan örneğidir. İfade edebildim mi demek istediğimi? Dilinde kim
kimin terennüm etmişse, kalbinde kimin sindirilmişse bir izan örneğidir. Maturidi Kitab-ı Tevhidinde insanı ilme ulaştıran yolların izan, haberler ve akli istidlal olduğunu ve bilgiye ulaşabilmek için bu yolların hiçbirisinde müstahni olunamayacağını söyler. Ya hocam benim menkıbeler kalbimi çok doyuruyor ama böyle yani illa bunları akılda doyurmak zorunda değilim. Oldu mu? Olmuyor diyor ya. Bunları tevhid ediyor. İzan dediği zaten işin olmazsa olmazı. Onun bir alt kümesini biz çok konuşuruz. İnsaf deriz değil mi? İzanı kalpte olur insaf. Basiret deriz değil mi? İmanın en çekirdek merkezi deriz. Ardından haberler diyor. Hangi haberler? Vahiy değil mi? Vahiy yani. Ardından akli istidlal olduğunu ve bilgiye ulaşabilmek için bu yolların hiçbirisinden müstahni olunamayacağını söylüyor. Hüseyin beni dinliyor mu? Söyleyen hangi imam? İnsana aklını kullanmaktan vazgeçmeyi telkin eden, çok var değil mi? Şeytani vesveseden başka bir şey değildir. Çünkü şeytan kişiyi aklının semeresinden alıkoyar, iyi fırsatlara nail olmak ve istediğini elde etmek için güvencelerini sarsar. Aklı kullanarak eşyayı düşünmek ve eşyanın arkasında neyi düşünür insan? Esmayı. Onun prensip ve sonuçlarından gizli olanları bilmek içindir. Yani esmayı kastediyor. Sonra bunlarla eşyanın hadis olduğuna ve bunları yaratanın varlığına, nefislerini şehvetlerine uymaktan alıkoyanlar için deliller vardır. Bilsin ki aklı kullanmaya engel olan şeytanın vesvesesi ve işidir. Bu okuduğumuz yer Kitab-ı Tevhid'den 136. sayfadan bir şeydir. Çok güzel değil mi? Yine Maturidi'ye göre aklı hata ve sürçmelerden korumak için... Sürçme? Kim diyordu? Freud. Niyetinde çelişki olduğu için sen sürçüyorsun diyor. Mesela biz dün sürçme yaşadık. Hatırlıyor musun? Oturuyoruz, tanımadığımız biri masaya gelebilir miyim dedi. Yani falan oldum. Sonra müsait bir deyince ikincide kendimi toparlayabildim. Abi özel konuşuyoruz diye. Kafedeydik de gece. Ben hemen eşyali olarak girecektim. Sen aklımdan Anladın mı demek istediğimi? Mesela ne oldu? Niyetim emin değildi yani. Lan otursam ayıp mı olur? Çelişiyordum. O bana sürçme olarak yansıdı. Yine Maturidi'ye göre aklı hata ve sürçmelerden korumak için ihtiyatlı davranmak, makulün yanından nakle de dayanmak gerekir. O bu konuda şöyle der. Kim nakle dayanarak aklı kullanmada dikkatli ve ihtiyatlı bulunmayı inkar eder ve akıldan gizli kalan şeylerin mahiyet ve künhünü anlamak ister ve Hazreti Peygamber'den bir işaret olmaksızın nakıs ve sınırlı aklıyla Allah'ın hikmetlerinin tamamını ihata etmeye çalışırsa aklına zulmeder ve ona kaldıramayacağı şeyleri yüklemiş olur. Yani bu terazi bu sikleti kaldırmıyor. Maturidi'nin elinde hocalarından okuyup rivayet ettiği İmam-ı Azam'ın eserleri akaidden ilmi kelama dönüştü. Bu risaleler inanılması lazım gelen ehli sünnet akidesini açıklayan bilgiler idiler. Maturidi bunlarla beyan edilen akaidi başka nakli delillerle takviye etti ve aklı kesin delillerle destekledi. Ya bu aklı delillerle destekledi deyince Nur talebesi için çok anlaşılabilir bir şey bu. Risale-i Nur tamam böyle yorulmuş bir şey çünkü. Akaidin teferruatını bürhanlarla kesinleştirip kuvvetlendirdi. O Maveraün Nehir ülkesi ve diğer İslam bölgesi Ebu Hanife ekolünün kelamcısı, ehli sünnet vel cemaatin reisi oldu. Ehli sünnet kelimesini ehli bidaya karşı çıkarıyorlar. Cemaat ise dalalete sapıp ayrılanlara karşı çıkıyor. İfade edebildim mi demek istediğim? Anladın mı? Ehli bida yani itikadı bozucular var o dönem. Mutezile yani okuduk ya, ona karşılık ehli sünnet çıkıyor. Hayır, sünnet çizgisi budur. Ondan sonra dalalete sapıp tefrikaya vesile olanlar var. Meyledenler var. Onlara karşı da cemaat. Ebu Hanife ekolünün kelamcısı ve ehli sünnet vel cemaatin reisi oldu. Bu sebeple akaidde Hanifi mezhebi Maturidi'ye nispet edildi. Böylece az bir kısmı hariç Hanifi mezhebinde bulunan kelamcılara Maturidiye denildi. Farklarına geliyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Her iki mezhebe göre. Furkan hangi mezhepler? Maturidi ve Eşari abi. Allah'ın varlığını akli delil getirerek bilmek farz. O izlediğiniz videoda amel imamları değil mi? 3 amel imamına göre vacip diyordu. İtikat imamlarına göre farz. Zaten adamlar ömrünü buna atamış. Diyor ki adamlar bak daha düz mantıkla. Ya bu mutezile falan akli delillerle milleti iyice saptırdı. Biz Allah'ın ahiretin varlığını, itikadi meseleleri insanların akıllarına yaklaştırmamız lazım diyor. Bu yüzden onlara göre bu tür meseleleri aklın sindirmesi farz. Vahiy ilk nereye hitap eder? Akla. O yüzden bir insan aklında bu tür meseleleri sindirmezse kalbine nasıl akıtacak? Ancak taklidi imanla. Yani Zübeyir abinin tabiriyle bu asırda taklidi iman çabuk söner diyor. Yani deyince gidiyor. Bir faizle yeni bir ev alayımla gidiyor. Bir açık bir şey gördüğünde gidiyor. 2 içki masasında gidiyor. Çalıştığı firma abi sizi Rusya'ya götürecek bir tatilim var diyor gidiyor. İşine gelmeyen bir adama bir fitne iftira atıyor gidiyor. Gidiyor derken bunlar direkt götürüyor demiyorum. Bunlar herhalde bir yerden alıp ucunu götürüyordur. Farklarına geliyorum. Her iki mezhebe göre Allah'ın varlığını akli delil getirerek bilmek bu yüzden sana farz olmayabilir. Maturidi'ye göre peygamber gönderilmezse bile Allah'ı aklen bilmek gereklidir. Değil mi? O olay. Allah'ı bilmenin vücubunu, vücub?
Zorunluluk vacipten geliyor. İdrak eden akıldır. Akıl tek başına Allah'ın varlığını ve bunun vacip oluşunu bilebilirse de peygamber gönderilmeden Allah tarafından yapılması teklif edilen hükümleri tek başına çözemez. Allah'ı akılla bilmenin aklen vacip olduğu görüşü Maturidiye İmam Azam Ebu Hanife'den geçmiştir. Maturidiye bu görüş İmam Azam'dan geçiyor. Zaten Şafii'de vacip diye bir şey yok. Eyvallah. Değil mi? O yüzden farz dedi. Tamam. Şafi'de vacip yok. O yüzden farz dedik başta okumada. Eşariler ise akıl Allah'ın varlığını ve birliğini bilmede alet olduğu halde ona bu bilmenin vücubunu emreden akıl değil Allah'tır diyor. Bak çok ince. Çok ince ya. Şimdi ana mesele Allah'ın varlığı ve birliğini bilmek. Doğru mu? Doğru. İmam Maturidi diyor ki aklına baktığında Allah'ı bilmek sana vacip gelecek diyor. İmam Eşari diyor ki Allah bunu zorunlu tuttuğundan zaten aklın bunu bilir diyor. Anladın mı nüansları? Hep böyle nüanslar. Aklı öyle programlamış. Maturidi diyor ki Allah zorunlu bulmasa da sen Allah'ın var böyle olduğunu görürdün, bilirdin diyor. İmam Eşari diyor ki Allah bunu zorunlu tuttuğu için sen bunu bilirdin zaten diyor. Şunun gibi düşün ya, daha basit alayım. Sosyal medya odasını sen temizliyorsun her şekilde. Birinde sen temizleyeceğini biliyorsun, birinde de ben temizlemeni istediğim için temizliyorsun. Anladın mı demek istediğim? Yani böyle bir ince nüans farkı var yani. Tam örneğim %100 oturmamış olabilir. Çünkü bunda 2 parametre var, benimkinde yok. Eşariler ise akıl Allah'ın varlığını ve birliğini bilmede alet olduğu halde ona bu bilmenin vücubunu, zorunluluğunu emreden akıl değil Allah'tır. Allah'ın emri de vahiy ve şeriatla bilinir diyorlar. Mesela tefsirini de farklı yapıyorlar bu cihette. Kur'an'ın korunmuşluğu ayetle sabit ya. Bir görüş Kur'an kendisini içindeki beyanlarla korur derken öteki görüş hayır. Allah yaklaştıramadığı için Kur'an'ı koruyor diyor. Şey gibi düşün. Bir görüşte Ömer bana gelip vuruyor bir şey yapamıyor. Ötekinde koyuncu tuttuğu için bir şey yapamıyor. İkisinde de korunuyor muyum? Korunuyorum yani. Çok ince nüanslar yani. Kur'an kendi beyanıyla kendini koruyacaktır diyor değil mi abi? Kur'an'ın bizim beyanında. Evet. Kur'an kendini müdafaa geçmiştir diyor ya bir yerde. Evet. Vücut varlık değil mi? Beyanla. O vücut. Vücut. Vücudundan düşün ya. Var mısın? Vücudun var. Evet. Maturidilerde Allah'ı bilmenin vücubunu, zorunluluğunu emreden Allah ise de akıl Allah'ın koyup emrettiği bu zorunluluğu bilebilir diyorlar. Ya çok ince ya. Fakat akıllı bir kimsenin mazeretsiz olarak Allah'ın varlığına ve birliğine dair akli delil getirmeyi terk etmesi haramdır diyorlar. Akli delili bir özrü olmadan terk eden günahkar olur. Akıl tek başına Allah'ı bilebilir fakat teklifi hükümleri yani insanların Allah tarafından mükellef tutuldukları hükümleri bilemez. Yani Rabbini biliyor ama namaz farz mı? Bilemiyor. Düşüncesinde her iki mezhepte birleşiyor. Şimdi yeni bir ve ayrıştıkları noktalarla ilgili yeni bir olay ama bu beni benden almıştı ya. Güzellik ve çirkinlik. Okuyacağım yer çok kalmadı, az kaldı. Ama bu çok keyifli ya. Güzellik ve çirkinlik. Allah razı olsun. Bütün alimler şeriatın emrettiği şeyin güzel, yasakladığının ise çirkin olduğuna ittifak etmişlerdir. Su niye güzel? Şeriat müsaade etti. İçki niye kötü? Şeriat yasakladı. Bunda ittifak etmişler. Hüsn ve kubuh diye geçiyor değil mi? Hüsn ve kubuh. Dersini de hazırlıyorum. İçkinin şu faydası var demeye bırakmıyorsun değil mi? Aynen. Dur ama derinleşecek bir dakika. Şimdi bir ayrıma girecekler. Ancak bu arada bu hüsn ve kubuh dediği olay var ya, o çok meşhur yani. Yine bu alanlar için. Bütün alimler şeriatın emrettiği şeyin güzel, yasakladığının ise çirkin olduğunda ittifak etmişler. Ancak güzellik ve çirkinlik işlenen fiilin bizatihi kendisinden mi mevcuttur? Yani içki içince içki ve sonucundan dolayı mı çirkin? Yoksa şeriatın onu yasaklaması ve emretmesi sebebiyle mi? Hayır abi. O alakalı değil. Şeriat kötü diyor, kötü denme. Yani adam öldürmek haram. Yani o adam öldürmek eylem ve sonuç itibariyle mi çirkin? Yoksa hayır abi onunla ilgisi yok yani. Şeriat çirkin dediği için mi çirkin noktasında bir olay var. Anladın mı Salim tam? Evet. Aklın bunu tespit etmesi mümkün müdür? Gene şey yapıyor. Aklın tespit etmesi mümkünse benim olayı yargılamam lazım. Aklın tespit etmesi mümkün değilse vahyi kabul etmem lazım. Anladın mı? Yani ikisinde de vahiy kabulü var da birinde akıllı aracı olarak kullanmıyorsun. Akıl bunu tespit edebiliyorsa bu tespit her fiil için geçerli midir? Bundan sonra da çok akıl yorumu girer. Abi benim aklım şöyle, senin aklın böyle diye. Gibi konularda alimler arasında ihtilaf vardır. Hüsn ve kubuh. Güzellik ve çirkinlik 4 bölümle özetlenebilir. Çok şey değil mi? Meselenin ele alınışı. Çok güzel yani. Mesela bir örnek şey yapalım. Yani umre, eylemi, sonucu şuyu buyu o noktalardan mı güzel yoksa hayır abi öyle bir şeye ne bakıyorsun? Emredildiği için mi yani? Yoksa ikisinin bir karışımı var mı? Hani diyor ki ben tesettüre girince çok çirkin oluyorum diyor. Halbuki saçı açık gezmesi çirkinlik. Çünkü Allah katında Allah ona tesettür emrettiği için tesettürlü hali aslında güzel olanı. Saçı açık hali Evet. çirkin olan aslında. Evet. Orada ayrım o. Hani kendi gözünde gördüğü değil de Allah'ın gözüyle gördüğü ayrım.
ayrımı yapıyor. Evet. Güzellik ve çirkinlik 4 bölümle özetlenebilir. İrfan 4'e ayırıyoruz. 1. Dinliyor musunuz abi? Çok tatlı bir konu Fatih ya. Hüsn ve... Güzellik ve çirkinlik 4 bölümle özetlenebilir. 1. Kemal sıfatlara güzel, noksan sıfatlara çirkin denilir. Mesela ilim güzel, cehalet çirkin. Cehalet noksan mıdır? Evet. Bilginin olmayış. 2. Maksada uygun olanı güzel, uygun olmayanına çirkin denir. Örnek veriyoruz. Adalet güzeldir, zıttı. Zulüm çirkindir. Devam ediyorum. 3. İnsan tabiatına uygun olan güzel, fıtrata, olmayan çirkindir. Buna göre tatlı güzel, acı çirkindir. Yani bu örneğe göre. 4. Dünyada övgüye, ahirette mükafata sebep olan şey güzel. Bunun aksine dünyada yerilmeye, ahirette cezaya sebep olan şey çirkindir. Devam ediyorum okumaya. Var mı problem? İlk 3 kısımdaki güzellik ve çirkinlik akıl ile bilinebilir. Burada İslam alimleri arasında ittifak vardır. 4. maddede belirtilen güzellik ve çirkinlik şer'i açıklamalar olmadan acaba sırf akılla bilinebilir mi? Bunun cevabını almak için şu temel hususların bilinmesi lazım. Çok inceliyor değil mi? Cenab-ı Hakk'ın emrettiği her şey güzel, yasakladığı şeyler ise çirkindir. Bunda İslam alimleri arasında ittifak vardır. Eşari'nin çoğuna göre hüsn ve kubuh tamamen şer'idir. Eşari şeriata göre kabul ediyor. Bir şeyin güzel olması sırf şeriatın onun emretmesi, çirkin olması sırf onun şeriatın yasaklaması sebebiyledir. Mesela kişinin bir kadınla zilan olarak ilişkide bulunması ile nikahı altındaki kadınla ilişkide bulunması bizatihi aynı fiildir. Eylem olarak. Ama şeriat birini yasakladığı için çirkin, birini de mübah kıldığı için güzellik vasfını kazanır. Ayrıca akıl vahiy olmaksızın bir fiilin çirkin mi yoksa iyi mi olduğunu idrak edemez. Kim konuşuyor bunu? İmam Eşari. Aksine fiilin kendisinde böyle bir vasıf mevcut değil ki aklın onu idrak edip edemeyeceği söz konusu olsun. Bu fiilin içinde çirkin güzel diye bir şeyin yorumu olamaz ki akıl ona ihtiyaç duysun. Bir kısım Eşari'ye göre ise hüsn ya da kubuh fiilinin kendisinde mevcuttur diyor. Yani diyor ki helalin olsa o tad alırken zinasan mahvolursun ya, o kendisi çirkin diyor yani. Şeriat bir fiili emretmeden ya da yasaklamadan önce de onda bu vasıflar vardı. Güzellik ve çirkinlik. Bak çok ince. Biri diyor ki şeriat çirkin dediği için çirkin, güzel dediği için güzeldir. Sen bunu anlayamazsın diyor. Şimdi İmam Maturidi'ye geliyoruz. O ne diyor? İmam Maturidi'ye göre akıl sadece Allah'ın varlığı ile peygamber göndermesini idrak edebilir. Şeriatın rükünlerini, naslarını, hükümlerini. Mesela Allah'ı aklına şey yaptın, anladın. Peygamberin de olması lazım yani. Onun bir tanıtıcısı olması lazım dedin. Ondan sonra şunu diyebilir misin? Ya benim bir de malımı infak etmem lazım. Onu varamaz diyor İmam Maturidi. Bu sebeple peygamberlerle muhatap olmamış insanlar da bununla sorumlu tutulacaklardır. Bulabileceği için. Bir kısım Hanifilere göre ise akıl bazı şeylerin güzel mi yoksa çirkin mi olduğunu bilir ama bilemeyeceği konularda vardır. Çok sanki oranlı bir yorum değil mi? Böyle bence daha mantıklı geliyor. Evet. Yani bugün yabancı biri hiç dini bilmese bile neyin doğru neyin yanlış olduğunu az çok bizim şeriatımıza göre hepsini yapamasa bile birçok şeyi hani sen dedin ya Müslüman ahlakı, hani bunlar sonuçta bir yerden öğrenmemişler ama bariz akla kötü gelen şeyler de var yani bir adamın canına kastetmek mesela bence akılla tart edilebilecek bir şey en azından. Peki savaşta? Abi işte Anladın mı işte? İnce nüanslara, dokunuşlara ihtiyaç kalıyor. mesela haksız yani dediğini ben şunu diyorum. Akılla tamamı olmaz dediğin gibi. Ama en son dediğin Ben demedim. İmam Maturidi diyor. Hanefi'de en son dedin ya. Yani İmam Maturidi şunu demek istiyor. Akıl ve vahiy beraber yürüyecek diyor. Aynen abi ben bunu zaten şöyle dinlemiştim. Yani akılla dini bulursun ama bir yerden sonra sadece akılla gidersen de gene Olay ne biliyor vahye musun? tabi akılla giriyorsun. O yer nere işte? Biz bugün bunu konuşuyoruz. O zaman ne oluyor biliyor musun? Milletin rahatına geliyor. Diyorsun ki kardeş sen Kur'an'ı hiç yani anlamadın. Bak bugün bir arkadaşla konuştum. Hafızım dedi. 4 yıl hafızlık yaptım dedi. Ne diyor dedim Kur'an'da? Bilmiyorum dedi. Niye dedim? Akılla gitmeye ne gerek var diyor yani. Anladın mı demek istediğimi? Akıl bir yere kadar diyor ya, nereye kadar işte biz onu konuşuyoruz bugün. Yani çok ciddi bir yer aslında orası. Ama insanlar kolayına kaçıyor. Diyor ki ya ben diyor zaten Kur'an'ın yüzünden, musaftan okuyayım. Bu zaten benim ahiretimi kurtarır diyor. Benim anlamama gerek yok diyor. Ona göre de akıl bir yere kadar. İmam Maturidi'ye göre akıl sadece Allah'ın varlığı ile peygamberler gönderilmesini idrak edebilir. Bu sebeple peygamberlerle muhatap olmamış insanlarda da bununla sorumlu tutulacaklardır. Bir kısım Hanifilere göre ise akıl bazı şeylerin güzel mi yoksa çirkin mi olduğunu bilir ama bilemeyeceği konularda vardır. Mesela zulüm çirkin, adaletin ise iyi olduğunu akıl idrak edebilir mi? Edebilir yani, bir kez başına gelse yeterli bunu idrak etmen için. Ama namazın ve vakitleriyle rekatlarının güzel olduğunu idrak edemez değil mi? Çok deruni bir his lazım yani. Mesela Üstad o 5 vakitle ilgili bir yorum yapıyor. Bence Üstad onu da idrak etmiş. Ne bileyim şey gibi oldu da yani.
Hani şey gibi oluyor da böyle takım tutar gibi. Benim üstadım ama ne bileyim bence onu idrak etmeyen adam. O 5 vakitin tasviri var ya Risale-i Nur'da. Sözlerde mi geçiyordu acaba? Sözlerde ya çok. Şimdi onu anlamayan nasıl o tasviri yapacak? Mesela zulüm çirkin, adaletin ise iyi olduğunu akıl idrak edebilir ama namazın ve vakitleriyle rekatların güzel olduğunu idrak edemez. Genelleme yapıyoruz şimdi. Senin genellemeden evet. Hatta bazı şeyler vardır ki şeriatın o konuda rehberliği olduktan yani emir ve yasağını belirttikten sonra da aklı o konudaki güzellik ya da çirkinliği idrak edemeyebilir. Belki dediğin örnek tam oymuştur. Burada tasviri vahye tabi olan akıl diye geçiyor. Ben bir yerde dinlemiştim bu şekilde. Şey diyor, kişi zekatın mahiyetini anlayabilir aklıyla, ispatını, işte senin dediğin gibi ahiret ispatını falan ama 40'ta 1 dendiğine ona tabi olur diyor. Eyvallah.